Evet, bugün sizlere Chiron Boğa transitini anlatacağım. İyi dinleyin. Gerçekten bir insanın haritasında insanı en çok etkileyen noktalardan bir tanesidir. Astrolojide doğum haritanızı açtığınızda orada bir anahtar işareti vardır ve anahtardır da yani. Çok önemli bir anahtardır o Chiron. Çünkü sizin doğum haritanızda sizin uzmanlaştığınız yeri gösterir. Ama neden uzmanlaşıyorsunuz? Çünkü o alanda bir kanayan yaranız var. Yani terzinin kendi söküğünü dikemediği yerdir astrolojide. Şimdi atasözüdür ya, o terzi kendi söküğünü dikemez. Neden? Çünkü bazen insanın içinde bir yara olur. Kendini düzeltemediği bir alan olur. Ve o alanla ilgili o kadar yoğunlaşır ki, hani bizim yine bir atasözünde şey yapar. Yani kuş kıçını yara sanmış, gaga gaga yara yapmış derler. İşte öyle bir yerdir yani o çırın. Ve kişi orasını düzeltmeye çalışırken ne yapar? Uzmanlaşır. Öyle bir uzmanlaşır ki o alanda başkalarına da fayda sağlayacak kadar uzmanlaşır. İşte o uzmanlaştığı alana biz astrolojide Chiron diyoruz. Yani kanayan yara, kronik yara. Oradaki yara düzelmiyor. Yani oradaki Chiron'u düzeltmeye uğraşmayacaksınız. Bypass etmenin yolları var. Onları biz doğum haritası analizinde anlatıyoruz danışmanlıklarda. Ama diğer türlü düzelme ihtimali yok. Çünkü bunlar bilinç dışı enerjiler. Bilinç dışı canlıdır arkadaşlar ve hayatınızı etkiler. Ve oradaki etki, eğer Chiron'unuz retrodaysa atadan gelen bir durum vardır. Chiron'unuz S pozisyonundaysa atadan gelen bir değersizlik duygusuyla yüzleşmek zorundasınız. Ve bu enerjiyi bir bypass edebiliyorsunuz. Bir de Chiron transiti aldığınızda, yani 50-55 yaşlarına geldiğinizde o Chiron doğum haritanızdaki, işte Chiron Boğa'ya geçecek. Chiron Boğa'da doğum haritanızdaki o boğa alanındaki o dereceye geldiğinde orada artık bir idrak yaşarsınız ve o idrakle beraber oradaki problem çözülür. Peki bu Chiron bizim hayatımızda bu ne tür bir yaraya sebep oluyor? Ne oluyor Chiron olduğunda? Şimdi öncelikle Chiron 19 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam Boğa burcuna geçiyor. Şu anda Koç burcunda. Koç burcunda genellikle bir insanın hareket etsem mi, harekete geçsem mi, geçmesem mi gibi bir enerji yapar. Ne bileyim, siz Chiron Koç serisisinizdir. 7. evinizdedir Chiron. Sizi kılıbık yapar. Ya da işte eşiniz olan şeyde, ilişkide sesinizi çıkaramazsınız. Bu arada beğen butonuna bastığınız için, videomu paylaştığınız için teşekkür ederim. Ama Chiron, biz niye anlatacağız şimdi? Boğa'yı anlatacağız. Çünkü birçok insanın haritasında Chiron Boğa'da. Özellikle 1976'dan 1984'e kadar doğumlu olanlar. Bakın burası çok önemli. 1976 ile 1984 doğum tarihleri arasında doğduysanız, tekrar ediyorum, 1976-1984 tarihleri arasında doğduysanız Chiron'unuz Boğa'dadır arkadaşlar. Ve bunlar ortalama şu anda 42 ile 50 yaş arasına tekamül ediyor. Tamam mı? 42 ile 50 yaş arasına tekamül ediyor. Bu kitle artık hayatın yarısıyla hesaplaşma noktasına geliyor. Şimdi hayatın yarısıyla derken bir tane şair aklıma geldi. Adam şiir yazmış, yaş 35 yolun yarısı diye. Adam ertesi günü ölmüş. Yolun yarısında değil, sonuna gelmiş. O yüzden buna yarı demeyelim ama da böyle bir durum oluyor. Ne oluyor? Kronik sorunlar dedik. Bir insanın Chiron'u Boğa burcundaysa, yani az önce bahsettiğim yaş grubundaysa, kişide değersizlik duygusu olur arkadaşlar. Kendi öz değerini fark edemez. Tamam mı? En önemli şey bu. Boğa dünya demek, ölçülebilir değer demek. Bir türlü kendini ölçülebilir değerle bağdaştıramaz. Peki senin doğum haritanda bu ölçülebilir değerle ilgili problem nerede ileri geliyor? Nereden ileri geliyor? Bu arada ben bağırıyor muyum? Sesim size nasıl geliyor arkadaşlar? Onu e,
söylerseniz bir de sizin de Chiron'larınız kaçıncı evde onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Onları da cevaplamış olacağım. Chiron'unuz eğer birinci evdeyse ve boğadaysa kendinizi fiziksel olarak güçsüz, değersiz hissedebilirsiniz. Her zaman fiziksel olaraktan bir eksikliğiniz varmış gibi gelir sizlere. Tamam mı? Yani burada ne oluyor? Kuş kıçını yere sanıyor hesabı. İşte şuram mı çirkin, buram mı eksik, işte estetik olarak şunu mu yaptırsam falan. Sürekli olarak fiziksel olarak bir eksiklik hisseder. Yine fiziksel olarak güç düşüklüğü de hissedebilir. Yine arkadaşlar şöyle bir durum daha vardır. Kendinde yani o fiziksel bütünlüğünde bazen kişilerin problem de olabiliyor. Burada Chiron'un bu tarz bir etkisi oluyor. Birinci ev böyle. Yani birinci ev biliyorsunuz aynı zamanda Koç'un da evi oluyor. Şimdi ikinci eve geldiğimizde en önemli nokta. Papeller, para, maddiyat. Evet. Kişi Chiron ikinci evinde ise kişinin kendi öz değerleriyle ilgili problem vardır. Bir türlü kendini değerli hissedemez. Para kaybı korkusu yaşar. Bu para kaybı korkusu da kişide değersizlik duygusu, işte yeri gelir pintilik, yeri gelir cimrilik, yeri gelir açgözlülük gibi para kaybedeceğim korkusuyla hareket etmesine sebep olur. Bu arada beğen butonuna basmayan arkadaşlar var. Görüyorum onları. Beğen butonuna basarsanız sevinirim. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci evde Chiron olan kişi kendi öz değerleriyle ilgili bir sorgulamaya girer. Ve kendisi için para kazanmaya çalışır. Bu yeterli gelmez. Ve kendi kazandığı yani para kazanmanın yollarında uzmanlaşırken başkalarına daha çok faydası olur bu kişinin. Yani kişiyi görürsünüz kendisi fakirdir ama başkalarına kazandırır yani. Niye? Terzi kendi söküğünü dikemiyor orada. Tamam mı? Üçüncü eve geldiğinde burada iletişimle ilgili konular devreye girer. Yani ben bu iletişimi kurarken kendimi yeterli hissetmiyorum, yeterli görmüyorum. Doğru mu konuşuyorum, yanlış mı konuşuyorum? Benim konuştuğum konularla, cümlelerle karşımdaki kişi acaba beni doğru algılıyor mu, algılamıyor mu gibi böyle geri bildirim alamaz. Çünkü bakın başında söyleyecektim, şimdi aklıma geldi. Chiron'un bütün açıları negatiftir. Neden negatif? Çünkü Chiron açıları geri bildirim yapmaz arkadaşlar. Geri bildirim bekliyor. Yani Chiron 3. eve geldik anlattık işte sözleşme, iletişimde eksiklik hissediyor. 4. evde neyi anlatıyor? Aile, yuva, anne baba. Yani anne babadan bir türlü değer göremez. Sen iki kardeşsindir. İki kardeşin birine annen baban çok yatırım yapar. O bizim canımız, cicimiz, bicimiz. Sen o anne babaya milyar dolar versen, sen o anne babaya milyar dolar para versen bir türlü yaranamazsın. Sana derler ki sen büyüksün, sen görevinde, sen vermen gerekiyordu zaten. Hiçbir şekilde o anne babaya yaranamazsın arkadaşım. Yani onlardan ne geri gelmiyor? Geri bildirim gelmiyor. Ya bak ben bu kadar çalıştım, sana bu kadar para verdim, bu kadar şey yapıyorum. Çünkü para vererek anne babadan değer alacağın yanılgısı içerisindesindir. Tamam mı? 4. evde bu şekilde ve tavsiyem size burada yaranmaya çalışmayın. Çünkü yaranamayacaksınız. Çünkü oradaki o bilinç dışı enerji sizle ebeveynlerinizin, anne babanızın ilişkisinde sizi orada her zaman geri bildirimsiz bırakacak. 5. evde çocuklarla ilgili alan. Yani çocuklarınızla olan ilişkilerde ne yapıyorsunuz? Geri bildirim alamıyorsunuz. Yemeğini yapıyorsunuz, bulaşığını yıkıyorsunuz, çamaşırını yıkıyorsunuz. Yok, anne baba olarak orada belki bir değer göremeyeceksiniz. Yine bu kişilerde sahneye çıkma korkusu olabiliyor. Yine bu kişilerde içindeki yaratıcılık, yani yaratıcılıktan kastım yaratmak Allah'a mahsus biliyorsunuz. O değil, sanatçılıkla ilgili, sanatsal yaratıcılıkla ilgili bir takım şeyler yaptığında kınanır mıyım, ayıplanır mıyım? Yani ayıplanacak olsa Michael Jackson o yapıyor biliyorsunuz şarkılarını, o ayıplanırdı. Ama kişinin orada kendisini o toplumda nezdinde böyle hani eksik hissetmesi söz konusu oluyor. 6. evde de
Chiron kişiyi dolap beygiri gibi çalıştırır. Dolap beygiri diye bir Türk filmi vardı biliyorsunuz. Yani adam mesai içerisinde tuvalete çıkmıyordu işte beni çalışmıyor zannetmesinler diye. İşte orada patrona yaranmaya çalışır sürekli. 10 birimlik iş yapar 5 birim maaş alır falan. Böyle etkileri vardır. Sonra nereye geldik? 7. ev. Evet, evlilikler, ilişkiler. 7. evinde Chiron boğadaysa zaten bu tarihler arasında doğduysan yani yaşın 42-50 arasındaysa şu anda eşimden, karımdan, kocamdan değer alacağım zannı içerisinde ömrün geçer. Alamazsın. Yani öyle bir eş denk gelir ki geri bildirim sıfır. Niye? Çünkü para ve maddiyat olarak zaten geri bildirim alamayacaksındır. Verdiğin parayla yaranamayacaksındır. Zaten görevinde olarak görecektir. Problem şu ki kendi değerini karşındaki insanın belirlemesine izin vermek gibi bir gaflet, delalet ve hatta hıyanet içerisindesindir. Tamam mı? Ve Chiron da işte boğaya girdikten sonra kendi Chiron'un üzerine geldiğinde bu gaflet ve delaleti fark edeceksin. Çünkü Chiron kavuşumunda bu fark ediliyor. Bypass etmenin yolları var ama o bu videoda yok. O sadece danışmanlıklarda. İşte böyle arkadaşlar. İşte böyle bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı diyor Yılmaz Erdoğan. Yine Yılmaz Erdoğan'ın bir cümlesi vardır. Ben severim Yılmaz Erdoğan'ın şiirlerini. Vizontelesi de güzeldir. Diyor ki ne diyor şiirinde? Bende sana yetecek kadar ben kalmadı diyor. Yani bende sana yetecek kadar ben kalmadı diyor. Chiron'u 7. evinde olan bir insanın karşısındaki kişiye yaranmaya çalışırken bir müddet sonra tükenir. Tükenmenin sonucunda da bende sana yetecek kadar ben kalmadı der. Evet. Chiron 8. ev. Açılın geliyoruz. Chiron 8. evde ne oluyor? Orası bir cinsellikle ilgili bölge. İkincisi başkalarının parası, yatırımcıların parası, sigortalar, krediler, kefalet bununla alakalı alan. Ne yapacağız? Chiron 8. evde ise kefil olmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Kefil olmuyoruz. Bakın buradan bakıyorum hala da 13 kişi beğenmemiş. Lütfen 13 kişi beğen butonuna bir basalım. Evet, ne yapıyorduk? Kefil olmuyoruz. Bu bir. İkincisi, başkalarının parasını yönetirken onlara iyi paralar kazandırırsınız. Ama gel gelelim kendi paranızı kazanamazsınız. Ya sen bu kadar iyi borsayı biliyordun da bu kadar iyi yatırım uzmanıydın da kendine niye kazandıramadın? Hani böyle bir şey vardı. Ya sen bu kadar iyi reklamcıydın. Ya geçen birisini izledim Instagram'da. Adam o kadar iyi reklam uzmanı olmuş ki yani çok önemli şeyler anlatıyor. Yani dedim ki yani bu adamın bu kadar bilgiye bir 3-5 milyon doları olması lazım. Ama bence yok yani. Tipinden, kıyafetinden gördüğüm kadar yok. Niye yok? Çünkü o adamın belki de Chiron 8. evde o reklam uzmanlığıyla başkalarına kazandırıyor ama kendisi kazanamaz. Yine bu kişilerin başkalarının paralarını kullanırken dikkatli olması gerekir. Yani taşın altına elini koymaması gerekir. Bak kardeşim biz bu işe giriyoruz. Amacımız tabii ki size para kazandırmak. Ama bak bu işte batmak da var, çıkmak da var demesi lazım. Ve kredi kullanırken çok dikkatli olması lazım. Krediler evi, kefalet, kefil olmaması gerekiyor. Bunları söyledik. Cinsellikle ilgili noktada da 8. ev cinsellik ve tutkuyla ilgili bir alanı veriyor ve 8. ev krizle ilgili bir durumdur. Ve o 8. evdeki o krizle ilgili durumda kişinin cinsel olarak içinde sürekli bir yetersizlik duygusu ve o alanda yine yaranma çabası ama karşısındaki kişiye yaranamaması ve o alanda yine değer görmemesi söz konusudur. Ve zaman içerisinde o kişi de cinsellikte uzman haline gelip ne oluyordur? İşte bir kadın doğum uzmanı olurmuş ya da cinsel terapist olurmuş. Yani olabilir mi? Olabilir. Evet hala beğen butonuna basmayan arkadaşlar sizi görüyorum. Beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ederim.
Evet, 9. eve geldik. 9. evde ne oluyor? 9. ev, birincisi üniversite hayatınız. Yani Chiron'u 9. evde olan birçok insan üniversiteyi okuyamamıştır ve bu bir uhde olarak içinde kalmıştır. Ya da işte doktorluğu seçecektir de gıda mühendisliği denk gelmiştir. İçinde uhde olarak kalmıştır. Akademisyen olacakmıştır, olamamıştır. Ama ne oluyor? Bunlar da hani üniversiteye çocuk yetiştiriyorlar, üniversite öğrencilerine yardım edebiliyorlar filan. O alanı böyle şifalandırabiliyorlar. Yine yurt dışına gitmek istemiştir ama gidememiştir. Ya da gittiyse bekledikleri gibi olmamıştır. Bunun gibi durumlar olabiliyor. Yine 9. evdeki en önemli nokta ne oluyor? İnançlar konusu. Yani inançlarla ilgili büyük hayal kırıklıklarına yaşayabiliyor. Yani yıllarca savunduğu bir fikrin aslında hayatına hizmet etmediğini fark edebiliyor. Yine gerçekten böyle o inancın bir toplumu ya da bir insanları böyle bir yere getiremediğini, hiç kimseye bir şey kazandırmadığını günün birinde fark edebiliyor. 10. eve geldiğimizde ne oluyor? Chiron 10. evde. Evet, 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 evet. Kariyer, prestij. Bana bankacı desinler, bana doktor desinler, bana bilmem ne desinler. Eller ne der örgütü. Yani sen kendi benliğini yaptığın iş kariyerle bütünleştiriyorsun. Sevmiyorsan da o işten ayrılamıyorsun. Tamam mı? Yine orada bir gaflet içerisindesin. Çünkü yaptığın mesleğin var ama o meslek sen değilsin. Özellikle bizim Türk toplumunda bu prestij meselesi ciddi anlamda prestij tuzağıdır. Çünkü örnek veriyorum, yani bir bankacısındır. Bankacı olduğun zaman ne oluyor? Gravatlısın falan filan. İşte ben falanca bankadan geliyorum filan. Ama gel gör onun çalışma koşulları, ona uygulanan mobbing, ona uygulanan hedef baskısı, akşama kadar orada gişede özgürlüğünün oraya bağlanmış olması ve sanıldığı kadar öyle değil yani. Dolayısıyla da orada kişi kendini eksik hissediyor. O prestijli alanda durmak istiyor. Bu da kendi hayatına oldukça ciddi kriterler ve problemler verebiliyor. Ya da işte ne oluyor Chiron oradaysa kariyerinde, diyorsun tam müdür olacaktım ama olamıyorsun. Sürekli hala işte gişe memurusun filan. Ben tabii bankacılıkta örnek vermiyorum. Bu da kendi hayatınızın beyaz yakalı, beyaz yakasız fark etmez. O alanda sürekli uzmanlaşmaya çalışırsınız. Yani araba tamircisi bile olsan deyip de araba tamircisi şu anda çok kıymetli bir noktada, biliyorsunuz. Ve zaten bu Uranüs ikizlere geçtikten sonra emin olun birçoğumuz yani çocukları boşuna okutuyorsunuz desem yeridir. Çünkü 7 sene içerisinde ortalık çok karışacak. Hani ona göre şey yapın. Yani ben bazen gazete dediğim hani haberlerde falan okuyorum. Yok işte özel okul fiyatları şöyle olmuş 1,5 trilyon falan. O özel okula harcadığınız paralarla o çocuk iş güç sahibi olduktan sonra o paraları kazanma ihtimali yok yani. Artık o dönem geçti. Her neyse, işte dediğim gibi prestijle alakalı, kariyerle alakalı sürekli bir eksiklik hissi içerisinde, her zaman daha iyi bir yere gelmeye çalışır. Ama gelemiyor işte. Sonra neredeyiz? 11. eve geldik. Bu arada beğen butonuna basan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. 11. evde ne oluyor? 11. evde senin sosyal çevren. Yani arkadaşların, iş arkadaşların. Bunlarla aranda ciddi anlamda bir uyumsuzluk söz konusu olur. Yani örnek veriyorum, yani arkadaşların ortamında onlara uyum sağlamaya çalışırsın ama yani onların o şeyleri, dünya görüşleri sana çok banal gelebilir. Yani ne bileyim, bir çorbacıya gidersin. Ben işkembe çorbası içeceğim. Öteki mercimek çorbası içecek. Yani onlara uyum sağlayayım diye mercimek çorbası içmek zorunda kalırsın. Hani son dönemde böyle restorana gidip makarna sipariş edenler var, biliyorsun. Makarna sipariş edip kendinin entelektüel olduğunu düşünüyor. Yani insan restorana niye gider? Hani genellikle evde pişirilmesi zor şeyler vardır. Ne bileyim, kelle paça çorbası vardır, ızgara vardır. Hani bunlar kokuyordur, balıktır, bilmem nedir. Hani daha şeydir ama son dönemlerde
hani böyle makarna yiyince orada entelektüel oluyormuş gibi böyle bir işte pazarlama taktikleri, kar taktikleri diyelim biz bunlara. Yani her neyse dediğim gibi oradaki sosyal çevreye uyum sağlıyorum diye kişi kendinden vazgeçmeye başlar ve arkadaşlara yaranmaya çalışır. Bir türlü yaranamaz. Zaten yaranamayacaktır. Bu belli seviyede kişiye asosyalite verebilir ve asosyalite yani sosyalite bir de asosyalite. İşte yalnızlaşmamaya çalışır. Onlara yaranmak için sürekli arkadaş ortamlarına gitmeye çalışır. Ama gidebilir mi? Yani orada işte böyle bir problem yaşıyor. İşte geldik 12. evdeki Chiron. O çok fena bir şey işte arkadaşlar. Çünkü 12. ev demek bilinç dışının evi demek ve orada artık irade yok. 12. eve geçmeden önce önemli bir uyarı. Beğen butonuna basmayan arkadaşlar lütfen beğen butonuna basarsanız bu yararlı videoyu sizin sayenizde başkaları da görmüş olur. Evet 12. evde ne oluyor Chiron? Kişide yüksek bir empati kabiliyeti olduğu sanısı gelişiyor. Karşısındaki eski sevgilisinin ya da arkadaşının ya da sevgilisinin annesi kim olursa olsun çok acılar içerisinde olduğunu zannediyor. Acılar çekiyor diyor. Onun çekmesi gereken acıyı kendi içinde çekiyor böyle. İçi cayır cayır yanıyor. Ya bir şey olursa, ya şöyle olursa, ya böyle olursa zannediyor ki onunla ben irtibatı sürdürdüğümde ona bir şekilde yaranacağım, ona bir şekilde şifalandıracağım. Halbuki onunla irtibatı sürdürdükçe ona daha büyük kötülük yapıyor. Çünkü bu kişi benim hayatımda mı, değil mi? Onu bilmiyor. Bu karmaşada bırakıyor onu. Ve oradaki o Chiron aslında senin içini yakıyor. Karşı tarafın içi değil o. Ve sen o acıda bir türlü buradan bir söküp atamıyorsun onu. Ne yapacaksın? Sosyalleşmek, gruplara girmek değil, kendinle yalnız kalıp o içindeki o yanan acıya bir yoğunlaşacaksın. Diyeceksin ki bu duygu kime ait? Hani bu duygu kime ait var ya Access Bars proseslerinde aslında insanın yani bizlerin kafalarındaki, akıllarındaki o duygularınız, düşüncelerinizle doğuyorsunuz. Burç arketiplerinden ötürü. Carl Gustav Jung buna arketip diyor, ben burç diyorum. Çünkü bu canlı enerjilerle doğuyoruz ve bu canlı enerjileri biz bizim düşüncelerimiz zannediyoruz. Aslında bizim düşüncelerimiz değil. Biz belli bir kodla, algoritmayla doğduk. Ve ne oluyor? O kafanızdaki düşünceleriniz, buranızı yakan o enerji aslında bunların çoğusu size ait değil. Hani Muhittin Arabi'nin bir sözü var ya, insan uyanıncaya kadar burçlar yönetir, uyandıktan sonra kişi burçları yönetir gibi. İşte o Muhittin Arabi'nin dediği o uyanma öyle kişilerin sandığı gibi uyanma değil. Yani ben yorumlarda yazanlar var. İşte diyor uyanışım diyor şu tarihte gerçekleşti. Nah gerçekleşti. Gerçekleşmedi. Çünkü uyanış bir süreçtir. Bir tamamlanma değildir. Ve sen oradaki acıyı, hissi oradan söküp atmadıkça için gerçek anlamda rahatlık ve ferahlığa ermediği sürece seni o travmatik durum artık travmanı böyle titretmediği sürece içinde zelzeleler olmuyorsa hani Zelzele suresi vardır ya bilirsiniz. O insanın içindeki bir zelzeleyi de anlatır. Çünkü insan küçültülmüş bir kainattır. İşte o yüzden bunları böyle bırakabiliyor olmanız lazım. Kafanızdaki düşünceleri ve oturup böyle izliyor olabilmeniz lazım. Vay anasını ya ben neler düşünüyorum. Bu düşünce kime ait? İşte onların hepsi size ait olmuyor. Dolayısıyla da 12. evde kişinin kendisiyle yalnız kalıp duygusunu, düşüncesini, içindeki o acıyı, yarayı ne yapması lazım? Gözlemlemesi lazım. Geçer mi hocam? Geçmez. Chiron acısı geçmez. Chiron acısı bypass edilir. O sadece kişinin kendi doğum haritasıyla yapılacak analiz ve yöntemle olabilir. Çünkü herkesin farklı bir yapması gereken işlem oluyor. Bypass etmek de o durumu çözmüyor. Sadece bypass ediyorsunuz. Yani o anda artık o dayanılmaz hale geliyorsa onu bypass etmenin yolunu buluyorsunuz. Ve bu bypass etmek bazen öyle çok hoş bir şekilde olmayabiliyor yani. Düşünce sisteminizi değiştirmeniz gerekiyor. Ve belki bazen ahlaki bile olmayabiliyor. Her neyse
Bir de insanın 50-55 yaş döngüsünde işte 42-50 yaşında olanlar bu Chiron döngüsünü alacak. Transit Chiron böyle gelecek 50 sene oraya gelecek ve 50. sene diyeceksin ki ulan diyeceksin ben ana ve babaya yıllarca yaranmaya çalışmışım. Hani yaranamamışım. Yani bunların aslında benden değil yaranılacak bir durumu yokmuş. Yani öyle bir algıları, öyle bir yazılımları yokmuş diyeceksin. Ya da işte ben kocaya yaranmaya çalışmışım. Ya da ben işte karıma yaranmaya çalışmışım. Karım kronik memnuniyetsizmiş diyeceksin. Yani memnun olma kapasitesi, özelliği yokmuş diyeceksin yani. Yani böyle bir özelliği olmayan bir insanı ben nasıl memnun edebilirmişim ki diyeceksin. Neden? Çünkü yani memnuniyetsizliğin altında şükürsüzlük yatıyor temelde. Ya insan hani Allah'a şükretmesi lazım zaten. Çok mükemmeliyetçi insanlar şükürsüzdürler arkadaşlar. Çünkü hep bir şeyler eksiktir onlar için. Yani sen ne yapıyorsun? Tofaş'a Ferrari motoru takayım bir 250 basayım diyorsun. Yok, yok. Karşı taraf o kapasite yok. Ama bunu anlamıyorsun yani. Anlamıyorsun oradaki Chiron'dan kaynaklı. Evet, hala videomu beğenmeyen ve burada olan arkadaşlar var. Lütfen videomuzda beğen butonuna basalım. Bu güzel bilgileri yararlanmak isteyen, kendi hayatlarında faydası olmak isteyen insanlar olabilir. Onlar da duymuş olur arkadaşlar. Beğen butonuna bastığınız için teşekkür ederim. Şimdi sizlerin